İtalya donanmasını Bayraktar TB3 ile mi donatıyor? Evet, yanlış duymadınız. Biliyorsunuz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Türkiye ilişkileri epeyce hız kazandı. Meloni, Avrupa savunmasında vazgeçilmez bir ortak olan Türkiye'nin önemini anlayan liderlerden. Hal böyle olunca Meloni, Türk savunma sanayisinin ürünlerini İtalya'ya entegre etmek istiyor. Bunun için de Türkiye'nin dünyada lider ülkelerden biri olduğu İHA konusunda anlaşma yapmak istiyor. Ayrıca İtalyan Donanması Komutanı Koramiral Berutti Bergotto gerçekleştirdiği ilk parlamento oturumunda Baykar tarafından geliştirilen TB3 sisteminin İtalyan uçak gemisi İTS Cavour üzerinden operasyon yapacağını duyurdu. Peki İtalya neden Türkiye'ye ve özellikle de Bayraktar TB3'e yöneldi? İtalya Deniz Kuvvetleri amiral gemisi İTS Cavour uçak gemisini ve en yeni amfibi hücum gemisi İTS Trieste'yi donatmak için yüzünü Washington'a çevirmesi beklenirken herkesi şaşırtarak Ankara'ya çevirdi. Envanter serimizin bu bölümünde İtalya'nın neden bu kararı aldığını, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin yükselen yeni savunma doktrinini, Türk savunma şirketlerinin Avrupa'nın kalbine yaptığı çıkartmayı ve Leonardo ile Baykar arasında kurulan o tarihi ortaklığı tüm detaylarıyla masaya yatırıyoruz. GZT ailesi olarak küresel güç dengelerini, manşetlerin arkasında saklanan gizli ittifakları ve dünyada konuşulmayanları sizler için ekranlara getirmeye devam ediyoruz. 3 milyon abone hedefimize her gün bir adım daha yaklaşırken eğer bu seriyi izliyorsanız ve bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olun. Hazırsanız Akdeniz'deki bu yeni Türk-İtalyan ittifakının perde arkasını anlatmaya başlayalım. İtalya, Akdeniz'de yer alan ve deniz yollarının güvenliğini sağlamak zorunda olan bir yarımada devleti. Elinde NATO görevlerinin vazgeçilmezi olan İTS Cavour uçak gemisi var. Bu geminin üzerinde uçurabildiği en güçlü uçaksa Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan kısa kalkış ve dikey iniş kabiliyetine sahip 5. nesil F-35B savaş uçakları. F-35B'nin uçuş saatinin maliyeti yaklaşık 35.000 ila 40.000 dolar arasında değişiyor. Düşünün ki bir İHA'yı ya da insansız deniz aracını gözetlemek veya imha etmek için havaya F-35 kaldırmak günümüzde artık hiç mantıklı değil. Üstelik bu uçakların parça tedariği ve bakımı da zor. İtalyan donanması elindeki bu az sayıdaki değerli jeti düşük yoğunluklu çatışmalarda yıpratmak istemiyor. İtalya'nın acilen uçak gemisinden kalkabilecek, havada 30 saatten fazla kalabilecek, gelişmiş radarlarıyla deniz yüzeyini tarayabilecek ve gerektiğinde akıllı mühimmatlarıyla vurabilecek maliyet olarak ucuz İHA'ya ihtiyacı vardı. İşte İtalyan uzmanların ve askeri analistlerin radarına tam bu noktada Türkiye'nin TCG Anadolu gemisiyle dünyaya ilan ettiği yeni deniz havacılığı doktrini girdi. Türkiye, Amerika'nın F-35 programından haksız bir şekilde çıkarılmasının ardından pes etmemiş, dünyanın ilk SİHA gemisi konseptini geliştirmiş ve bu gemiye inip kalkabilecek katlanabilir kanatlı Bayraktar TB3'ü üretmişti. İtalyan donanması TB3'ün test süreçlerini ve özellikle de 2026'nın başlarında gerçekleştirilen büyük NATO tatbikatlarındaki performansını izledi. Hatırlayalım, NATO'nun en prestijli gövde gösterilerinden biri olan Steadfast 26 tatbikatında ve Baltık Denizi'ndeki operasyonlarda Bayraktar TB3 dünya havacılık tarihine geçecek bir başarıya imza atmıştı. TCG Anadolu'nun kısa ve dik rampalı güvertesinden herhangi bir hidrolik mancınık ya da fırlatma sistemine ihtiyaç duymadan sadece kendi yerli Tİ-PD-170 motorunun gücüyle havalanan TB3, açık denizlerde belirlenen hedefleri santimetrik bir hassasiyetle vurarak ilk gemi konuşlu hassas vuruş testini başarıyla tamamladı. Bu gelişme İtalyan askeri karar alıcıları için bir kırılma noktası oldu. İtalyan donanması artık kesin kararını vermişti. İTS Cavour ve yapımı yeni tamamlanan amfibi hücum gemisi İTS Trieste'nin artık üstünde Bayraktar TB3 olması isteniyordu. Baykar CEO'su İtalya ile yürütülen müzakerelerin sadece bir niyetten ibaret olmadığını söyledi. Peki Bayraktar TB3 neden tercih edildi? Diğer İHA'lara göre neden öne çıkıyor? Özelliklerine yakından bakalım. 8.35 metre uzunluğa ve 2.6 metre yüksekliğe sahip. Bayraktar TB3 kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilme kabiliyetine sahip dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı. En belirgin özelliği katlanabilir kanat yapısı. Bu sayede amfibi hücum gemilerinin ve uçak gemilerinin hangarlarında çok az yer kaplayan bu sistem tek bir gemide onlarca SİHA'nın taşınmasının önünü açıyor. Deniz şartlarına ve tuzlu su korozyonuna dayanıklı bu özel motor, TB3'ün açık denizlerdeki sert rüzgarlarda bile olağanüstü bir performans sergilemesini sağlıyor.
Vuruş ve keşif gücüne baktığımızda ise görüş hattı ötesi haberleşme SATCOM yeteneğiyle donatılmış. Herhangi bir menzil sınırına takılmadan okyanusların ortasında uydu üzerinden binlerce kilometre uzaktan kontrol edilebiliyor. Havada 24 saatin üzerinde kesintisiz kalabiliyor. Deniz alanını 7/24 gözetleme ve erken uyarı imkanı sunarken kanat altındaki 6 farklı silah istasyonunda taşıdığı MAMLE, MAMTE, MAMC ve Cirit gibi hassas güdümlü akıllı mühimmatlarla tespit ettiği tehditleri anında imha edebiliyor. Kısacası Bayraktar TB3 sadece bir keşif aracı değil, katmanlı bir kuvvet çarpanı. Peki bu karar sadece İtalyan donanmasının teknik bir ihtiyacından mı ibaret? Kesinlikle hayır. Bu hamlenin arkasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Roma'da inşa ettiği yeni, iddialı savunma anlayışı yatıyor. Meloni hükümeti İtalya'yı Avrupa'nın pasif bir üyesi olmaktan çıkarıp NATO'nun güney kanadının mutlak lideri konumuna yükseltmek istiyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve Amerika'nın NATO'yu yalnız bırakma söylemleri bunun oluşmasındaki en büyük sebeplerden. It's going to make a lot of money for the United States because we spend hundreds of billions of dollars a year on NATO, hundreds of protecting them, and we would have always been there for them. But now, based on their actions, I guess we don't have to be, do we? We just have breaking news. But that's the fact. I've been saying that. Why would we be there for them if they're not there for us? They weren't there for us. Zaten Avrupa ülkelerinin çoğu bu sebeplerden ötürü uyandı ve savunmasını geliştiriyor. İtalyan dış politikasının genişletilmiş Akdeniz yani Mediterraneo Allargato doktrini Roma'nın sadece kendi kıyılarını değil, Kuzey Afrika'yı, Sahra Altı bölgesini, Süveyş kanalını ve Kızıldeniz'i de kendi doğrudan güvenlik alanı olarak görmesini şart koşuyor. Ancak Meloni çok iyi biliyor ki Avrupa Birliği'nin savunma projeleri, Brüksel'in bitmek bilmeyen bürokratik tartışmaları ve milyarlarca euro yutan ama bir türlü sahaya inemeyen Eurodrone gibi projeleri İtalya'nın acil güvenlik ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzak. Hatta bunun bir örneğini şöyle açıklayalım. SAMP-T projesi tam anlamıyla iki farklı Avrupa zihniyetinin göstergesi gibi. Bir yanda Türkiye'nin NATO içindeki hava savunma entegrasyonuna son derece gerçeklikle yaklaşan, Türkiye'nin tezlerini destekleyen İtalya var. Diğer yanda ise Doğu Akdeniz'e bahane ederek süreci sürekli yokuşa süren Fransa. Plan tıkır tıkır işleseydi Türkiye, İtalya ve Fransa Akdeniz'in en güçlü hava savunma konsorsiyumunu kurmuş olacaktı. Türkiye sadece kendi hava sahasını balistik füzelere karşı korumakla kalmayacak, aynı zamanda Eurosam'ın küresel pazara satacağı her SAMP-T bataryasından yedek parça ve teknoloji payı alan bir ihracatçı konumuna yükselecekti. Ancak çoğu Avrupa projelerinde olduğu gibi bu da hala bekliyor. Meloni, Avrupa'nın bu korumacı ve hantal yapısını es geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kurduğu yakın ve yapıcı kişisel diyalog sayesinde savunma sanayisinde tam bir kazan-kazan ittifakının önünü açtı. Nisan 2025'te atılan tarihi imzalar ve 2026 yılına sarkan savunma sanayi işbirliğini güçlendirme kararı İtalya ile Türkiye'yi NATO'nun güneyindeki iki müttefik güç haline getirdi. Meloni, İtalya'yı savunma sanayisinde yükseltme vizyonuyla kendini kanıtlamış, hızlı teslim edilebilen ve teknoloji transferine açık sistemleri ülkesine kazandırmayı hedefliyor. İşte Türk savunma sanayisi de tam olarak bu tanıma uyuyor. Bir önceki envanter videosunu izleyenler neden bahsettiğimizi anladı. Körfez ülkeleri de Türkiye'nin hızlı teslimat ve teknoloji transferini Amerika'nın geç teslimatlarına tercih ediyor. İtalya'da Türkiye'nin ucuz ama teknolojik nitelikli ürünlerini envanterine kazandırmak istiyor. İtalya ile Türkiye arasındaki ortaklık sadece İtalya'nın hazır silah satın aldığı sıradan bir müşteri-satıcı ilişkisi değil. Takvimler 16 Haziran 2025'i gösterdiğinde İtalyan devlet devi Leonardo ile Baykar arasında tarihi bir ortak girişim kuruldu. Savunma kulislerinde LBA sistem olarak da anılan bu ortaklık, insansız teknolojiler, yapay zeka destekli otonom uçuş yazılımları ve yeni nesil elektronik harp sistemleri geliştirmek üzere kuruldu. Bu adım Türk savunma sanayisi için tarihi bir eşik. Neden mi? Düşünün ki bir tarafta helikopterlerden radarlara, uzay teknolojilerinden uçak gemisi sistemlerine kadar Avrupa'nın en köklü askeri birikimine sahip olan Leonardo var. Diğer tarafta ise ürettiği SİHA'larla dünya savaş doktrinlerini baştan yazan, üretim hızı ve maliyet etkinliği konusunda dünyanın en önde gelen savunma şirketi Baykar var. Ayrıca bu ortaklık ve Türk savunma şirketlerinin İtalya'da şirket satın almaları, Türk askeri ürünlerinin Avrupa pazarındaki gizli ambargoları paramparça etmesini sağladı. Avrupa Birliği ve bazı Batı Avrupa ülkeleri yıllardır Türk savunma ürünlerine
saldırılara karşı örtülü bir korumacılık politikası uyguluyor. NATO üyesi olmamıza rağmen kritik ihalelerde Türk şirketlerinin önüne engeller çıkarıyordu. Ancak İtalya bu noktada Türkiye için adeta bir Truva atı, Avrupa'ya açılan altın bir kapı rolü üstlendi. Baykar ve Leonardo'nun İtalya topraklarında kurduğu ortak üretim bantları ve mühendislik merkezleri sayesinde üretilen sistemler doğrudan bir Avrupa ve NATO ürünü statüsü kazanmış oluyor. Bu durum Türk ürününün İtalya referansıyla tüm Avrupa ordularına, Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerine ihraç edilmesinin önünü açıyor. İtalya'nın Bayraktar TB3'ü alıp kendi uçak gemisine koyması, diğer LHD ve uçak gemisi sahibi olan İspanya ve Japonya gibi ülkeler için bir referans. Peki İtalya-Türkiye savunma ortaklığı sadece denizcilik ve drone teknolojileriyle mi sınırlı? Elbette hayır. İki ülkenin askeri geçmişine baktığımızda aslında bugün yaşananların çok köklü bir mühendislik aşinalığına dayandığını görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde olan T-129 Atak taarruz helikopteri bu ortaklığın ilk büyük meyvesi. İtalyan Agusta Westland yani bugünkü adıyla Leonardo ile Türk Havacılık Uzay Sanayi TUSAŞ'ın ortaklığıyla geliştirildi. Atak, İtalyan gövde tasarımıyla Türk mühendislerinin yerli aviyonik, yazılım ve silah sistemlerinin birleşmesiyle doğup sınıfının dünyadaki en etkili helikopterlerinden biri oldu. Baykar'ın İtalya topraklarında gerçekleştirdiği tarihi şirket satın alımı da bir nevi ortaklıklardan. Türk İHA devi İtalyan havacılık tarihinin en köklü ve ikonik firmalarından biri olan Piaggio Aerospace'i satın aldı. Peki Baykar bu milyarlık adımı neden attı? Çünkü Piaggio'nun satın alınması Baykar'a Avrupa'nın tam kalbinde 100 yıllık bir aerodinamik, motor ve mühendislik altyapısı sunarken aynı zamanda Avrupa Birliği'nin örtülü ambargolarını ve bürokratik engellerini aşacak yerel bir Avrupalı üretici kimliği kazandırdı. Benzer şekilde Türkiye'nin en büyük teknolojik atılımlarından biri olan yüksek çözünürlüklü askeri istihbarat uydusu Göktürk 1 de yine İtalyan Telespazio şirketiyle ortaklaşa geliştirildi. Hava savunma cephesinde de İtalya, Türkiye'nin her zaman ortağı oldu. Hatırlayalım, Türkiye'nin güney sınırlarında hava savunma krizi yaşandığında diğer NATO müttefikleri Patriot bataryalarını söküp götürürken İtalya, Kahramanmaraş'a kendi SAMP-T hava savunma bataryalarını konuşlandırdı. Şimdi resme daha geniş bir pencereden bakalım. İtalya'nın Bayraktar TB3'e yönelmesi büyük bir askeri doktrin değişimini ifade ediyor. Deniz havacılığı uzmanları, geleceğin uçak gemisi görev gruplarının artık sadece insanlı savaş uçaklarıyla korunamayacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. İTS Kavur gemisine entegre edilecek olan Bayraktar TB3'ler, İtalyan F-35B'leri için adeta birer sadık kanat adamı ve havada asılı kalan gözler olacak. TB3'ler gemiden kalkıp yüzlerce mil önde uçarak gelişmiş elektrooptik sistemleri ve deniz radarlarıyla düşman unsurlarını, denizaltı periskoplarını, yaklaşan güdümlü füzeleri tespit edecek, elde ettiği bu anlık istihbaratı uydu bağlantısı üzerinden arkadan gelen F-35B'lere veya geminin kendi savaş yönetim sistemine aktaracak. Böylece İtalya çok daha az maliyetle çok daha geniş bir deniz alanını 7 gün 24 saat kesintisiz bir gözetleme ve erken uyarı kalkanı altına almış olacak. Bu durum Akdeniz'deki güç dengelerini İtalya ve dolayısıyla NATO lehine değiştirirken Türk savunma sanayisinin yazılımlarının ve haberleşme sistemlerinin NATO'nun en kritik operasyonel ağlarına tam entegre olmasını sağlayacak. Stratejik analistler ve askeri tarihçiler Türkiye ve İtalya'nın savunma sanayisindeki bu ortaklığını NATO'nun güney kanadında yükselen yeni ve bağımsız bir güç olarak tanımlıyor. Ayrıca Akdeniz'de Türkiye, İtalya'yı yanına çekerek Fransa ve Yunanistan'ın kurduğu anlaşmalarla, ortaklıklarla sağlam zemine oturtuyor. Bu sayede denge sağlayan ve geleceğin askeri mimarisini inşa etmek isteyen bir Türkiye ve İtalya gerçeği var. Bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki envanter videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.